Geçen hafta Patagonya yolculuğumuzun ilk ayağında Uruguay Priapolis'ten ayrılıp Arjantin Buenos Aires'e ulaşmıştık. Bu hafta Buenos Aires'in altını üstüne getirdik. Bütün lezzetlerin tadına baktık. Peynirli soğanlı pizza ile kendimizden geçtik ve Buenos Aires sokaklarında kaybolmayı başardık. Biz tam zamanlı macera perestler, Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Türkiye'den başlayıp Karayipler'de devam eden yolculuğumuzda teknemizi Panama'da karaya aldık ve Patagonya turu için Can Kaptan'ın yanına uçtuk. Uruguay'dan başlayacak seyahatimizde hedefimiz Cape Horn'a ulaşmak ve Şili kanallarından Pasifik Okyanusu'na çıkmak. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 911 köşe başı. Etrafta bu kadar polis olması normal bir şey mi sizce? Ha? Aha. Oo. Bu kim? Ronaldo mu? Messi mi bu? Maradona Papa. Evet. O zaman şu taraftan yürüyüp oradan geri dönelim. Bakalım olur. Neler oluyor. Ha bu da Messi. Bak tanıdım şimdi kulaklarından. Bunlar öğle yemeğinde bulgurları yedirdi. Şimdi hiç girelim diyorlar mı restorana? Mücver de güzeldi. Mücver de yaptım evet. Karınlarını doyurdum getirdim gezmeye. Bir bira içelim bile diyemiyorlar henüz. Bir kahve. Önce bir kahve ihtiyaç var. Tezgahları dükkanı açtırmıyorlar sanatçılara. Ortam bizimkileri hiç sarmadı nedense. Benim halbuki hoşuma gitti. Takılırdım oradan o. Tam bar hopping yeri yani. Hadi gidelim. Hadi gidelimciler. Bak Maradona. Oy. Kupalar işte. Boca Junior. Bak burası da Boca Junior'ın müzesi. Şey gibi. Lisanslı ürün alacaksın, tişört çakacaklar sana işte. He? Al görüntüsünü. Bak şu Boca yazısı var ya, He. poğaça gibi değil mi? Olsaydı yer miydik, yerdik yani. Olabilirdi. Çok güzel ya. Halk bu ya. Bizim taktiğimiz şu, Arjantin sokaklarında dolaşıp meydanlarda milonga peşinde. Evet. Milonga peşinde koşuyoruz. Çok bedavacıyız. Restoranlar var, gidiyorsunuz, akşam yemeğinizi yiyorsunuz, işte içkinizi içiyorsunuz, şovlar var. Evet. Ama öyle bir yeri istemedik, özellikle böyle bir meydanlarda görmek istiyoruz. Sonra eğer illaki böyle uzun seyredelim dersek öyle bir yeri deneyeceğiz. Var elimizde güzel bir adres. Vamos a guardar un ratito antes, pero cuando se suben al auto empiezan a llover. ¿Qué pasó?
Buyurun. Bak domuz bacağı. Hepsi var mı acaba? Evet, Başak Hanım biriktirdiği Küçük Prenslere bir yenisini ekliyor Arjantin Buenos Aires'ten. Üstelik bir de böyle yazılı. Ama ne yazdığını anlamadım. Şu an ne yazdığını Yani anlayamıyoruz. yaşanmış. Gracias. Kruvasan da var. İster misin kruvasan? Baksana. Ben o tarafa gidecektim şimdi. İstiyor musun kruvasan? Saçolusu var. Hayır, Hayır. ben istemiyorum. Hayır. Hayır. Ekmekten soğuttular beni be. Evet. 7500 liraya ekmek mi olur ya? Ekmeğin kafasını bölüşmeyecek miyiz? Tabii Hayır ki. bebeğim, öyle bir şey yok. Sıcaklık falan yok. Tazelik yok. Nasıl? Kızarılacak. Kızartılacak. Yenmez yani bu. Ben sana söyleyeyim, taş gibi. 3 hafta yeriz biz bunları. Aa, buzdolabına koyalım gerçekten bunları ya. Ne tarafa? Bakacağım, ekmeği yiyebilirsem. Bu ne mi? Onu diyorum sana. Güzel, dolu, dokulu. Ha, verdiğimiz parayı değil. Ya bak, Kesinlikle. 3,5 kilo falan ya. Ağırlığı. Kilosu $2 geldi Ömer Hoca. Gençleri mutlu edemediğim günlük turumun son durağı Plaza de Mayor. Arjantin'deki bütün toplumsal ayaklanmaların, protestoların başladığı meydan burası. Aynı zamanda askeri junta döneminde kaybolan insanların annelerinin beklediği, yani cumartesi annelerinin de beklediği meydan. Ve bu da Pembe Saray. Eva Perón'un Pembe Sarayı herhalde. Bu ne acaba? Kayıplar işte. 2020'deki kayıpların isimleri mi? 2020'de 2020 de var mı var. canım kayıp? Evet, baksana. Ekim 2020. Ama buradan hepsi 2021. 2021'de ne olmuş acaba? Bilmiyorum ki. 13 Nisan 2021 diyor. Hepsi 2021 bebeğim. 16-9-2020. Değişik tarihler ya. Hayır ama hepsi 2020 ve 2021. Başka Evet. bir tarih yok. Hatta bak, Ağustos. Covid şeyler olmasın? Covid olabilir, evet. Covid'den kaybedilenler. Evet. 2020. Covid. Ya bak, doktorlar yazıyor zaten şurada. Bir taşın üzerinde. Nerede? Bak, Medikos. Medikos yazıyor, evet. Covid yazıyor. Covid kayıpları için yapmışlar bu taşları. Herkes taşa kaybının ismini yazmış, koymuş buraya. We eat tomorrow if you like. We can do something tomorrow. Can adamını buldu. Martin, I like bize to gitmemiz gereken pizzacıların, sandviççilerin ve makarnacıların ne kadar hamur işi varsa onların yerlerini veriyor. Martin bu arada bize gelirken marinadaki rezervasyonu ayarlamak konusunda yardımcı olan arkadaşımız. Şimdi tabii- Ama bir de ona bizim motor akıçtan takmayı satmış Can Kaş'la göz arasında. Bunu ayrıca konuşacağız onlar motor alıp gittikten sonra. Tabii Martin ve Louis. ve Lucy. Ay Lucy. Lucy. Ben Sen... bundan 7-8 yıl önce Didim'de bir gün Esteban'la tanıştım. Diyalogumuz hiç kopmadı. Esteban'ı göreceğiz Portemont'ta. Patagonya'da yaşıyor Esteban. Ve ben ne zaman Buenos Aires'e yaklaştığımda ya Esteban ne yapacağız biz buralarda deyince o da bana hemen Martin'in bağlantılarını yolladı. Martin eksik olmasın
bize hem komünikasyonda hem buradaki çocuk 6-7 yaşından beri bu yat kulübünde yelkencilik yapan genç bir arkadaşımız heyecanıyla çok yardımcı oldu. Ben My great grandparent, grandparent. see, I will be the fourth generation here. Great grandparent was Italian. Bueno, her grandmother was Italian also. So it's not so far away. You're talking about 80 years, 70 years, 80 years. 100 between in 100. 100 years. 100. In one, yeah, less than 100 years, no? Yes, between 180 years. Yes. Lots of immigration, lots. From the 1850 to 1920, 1930. I will send it to you for the boat we have in Bariloche. Okay. So I will use it there. Okay. Because there you can only use 4 strokes. I see. Okay. Bueno, I will Let's look bring for the the car. car. Yes. Thank you. Kaptanım ya, motorun nesi var? Motorun nesi var? Fazlası var. Fazla beygir gücü, fazla kilosu, ağırlığı. Koyacak yerimiz yok. Taşıyacak dingimiz yok. Yaptık bir nasıl diyelim? Estağfurullah. Doğru kelime. Aldık makineyi. Şimdi kullanamıyoruz. Elektrikliyle geldik buraya kadar torpidoyla. İşte şimdi O kaç beygir? Ha? Bu Elektrikli. elektrikli 3 beygir. Şimdi yani bir tane 5-6 beygir bulabilirsek benzinli kendimize ikinci elden yeni yaşım para vermiyor. Bu 9-8 mi dedin sen? Ha 9-8'miş. Ben onu 8-9 diye aldım. 10 beygir 4 zamanlı makine. 37 kilo abi benim belim ağrıyor. Yani olmadık yerlerde belim tutulursa. 37 kilo zaten o bota da çok fazla. Ha? Aynen. Yani kıçına takamayız buraya. Neyse çocuğa yakıştı. Çok yardımcı oluyor. Ben sevindim. Güzel bir insana gitti. Güzel bir denizciye gitti. İyi O günler kendi olsun. mi kullanacak? Tabii kendi kullanacak. Şeye çeviriyor. Uzun şafta çeviriyor. Evet Var bir sandal teknesi gibi herhalde şeyin ya. Aynen. arkasına koy. Yeah, you are short. Okay. Bye bye. We found a piece of Yes. Okay. Böylece kırmadan, etmeden, sağa solu denize düşürmeden baş belasından kurtulduk. Makul bir şekilde. Güzel ellerde. Okay. Evet, bir sonraki sahne. Thank you. Neydi o soğan? Şimdi burada şöyle bir durum varmış. Arjantin'in soğanlı ve peynirli pizzası meşhurmuş. Pizzalar kalın. Bizde makbul olan böyle ince kıtır kıtır pizzalardan değil, böyle bayağı kalın pizzalarmış. Biz 2 tane pizza söyledik, büyük söyleyelim dedik. Garson da dedi ki öyle 2 tane büyük yiyemezsiniz, büyük çok büyük dedi. Biraz burada kendi aramızda bu işin kavgasını yaptık ama en sonunda küçük söyledik. Şimdi hadi bakalım gençler siz pizzayı yiyin. Bir mantarlı pizza gelecek, mantarlı jambonlu pizza gelecek, bir de soğanlı peynirli pizzayı deneyeceğiz. Ya burası 100 yıldır odun ateşini söndürmemişmiş. Covid zamanı Kapanana kadar. Kapattıkları için söndürmüşler 100 yıl sonra. Yani sürekli 24 saat ateş varmış yani ocaklarında. Bir de burada şöyle bir şey var. Tek bir parça pizza alabiliyorsunuz isterseniz. Bu değişikmiş gerçekten. Bir tane de ıspanaklı söyledik. Pizza. Ispanaklı olan şu olabilir, kapalı pizza. Bizim kapalı pide gibi. Bu da işte 100 yıldır kapanmamış olan odun fırını. Vay, çok güzel. Wow. Süper. Evet. Sıcak mı? Şu soğan kısmı benim abi. Ay çok iyiymiş bu arada soğanlı pizza gerçekten ya. Yes. Buyurun. Hadi Ömer. Hani Ben mi açılışım? Hadi Ömer. sen açılışı yap, sen bir yorumu yap bakalım. Gracias. Ne? Şey mi istiyorsun?
Neymiş ya? Abi şuradan akıyor bak. Bu yumurtanın sarısı gibi akıyor ha. Evet. Kaşak uzak da var. Ne kadar enteresan. İçine sokmuşlar şeyi, kaşarı. Servis yapabilirsem. Biraz Gel. Onları da ver, onları da ver hepsini. Ey maşallah ya. Çok enteresan bir şey yapmışlar yani. Hadi, deniyor musun? Bir daha söyle Ömer. Çok enteresan bir şey yapmışlar. Bir daha söyle. Kapalı pide gibi yapmışlar. Ama içinde kaşar yani. Üstünde soğan. Şeyinde değil. Evet. Üstünde değil kaşar. Üstünde sadece soğan var. Ve soğan muhteşem olmuştu. Etten çıktığımız iyi oldu bu arada. Etten Özümüze hamura- dönüyoruz kendi etten Anadolu. çıkıp hamura girdiğimiz iyi oldu. Anadolu insanı olarak özümüze dönüyoruz. Az yemiştik. Şimdi bir daha Şey gibi ha. yiyelim. Neydi o bizim yediğimiz şey? Abi ben Uzayan diyet peynir, yapacağım. tost, Karadenizlilerin peyniri neydi? He? Tüh. Bebeğim becerebilecek misin sen bunu yemeye acaba? Yanacaksın, çok sıcak. O kadar mı iyi? Mığlama diyorsun, mığlama. Muhteşem. Muhteşem mi? Yani ekmeği, kaşarı ve soğanı bir araya getir deseler bu yapılabilir yani. Ömer'e katılıyorum. Güzel oldu bu ama. Nasıl ıspanaklı? Bayağı başarılı. Hepsi ayrı ayrı kendi şahsına münhasır. Yani birinden çoğaltılmamış. İçine her birinin ayrı aromalar geliyor. Adamlar işi biliyorlar ya. Yemek ayrı bir dünya bu dünyada bu insanlar için. Güzel. Ve işte çivinin çıktığı yer burası oldu. Tam istediğim gibi. Çok Çivinin güzel. çıktığı yer. Güzel. Ya. Duramadık, dayanamadık. Can da her ahlaksız teklife geliyor yani. Yanlış anlaşılmasın ama onu yiyelim mi yiyelim, bir tane daha yiyelim mi yiyelim, onu da söyle, bunu da söyle. Bazen söylemeye gerek kalmıyor zaten. Bu da sinsi buradan tabağını alıyor, görüyor musun parçayı? Herhalde benim o. Bence problem ne biliyor musunuz? Pizza yerken bira içiyorsunuz yani. Dolayısıyla yeterince yiyemiyorsunuz. Pizza yerken bira içilmez, kola içilmez. Yeterince yiyemediğimiz için mi bu kadar yedik? Bir de yeterince yeseydik. Bence yeterince yiyemiyorsunuz yani. Yok güzeldir. Mamma mia vaziyetinde yedik işte. Çubuk krakerim. Doydu mu karnın? Senin biraz yanakların doldu. Baksana şuraları buraları. Bir almışım bebeğim. Yarın sabah bir daha saat. Hay bunlar sabahtan beri böyle yarışa gidiyorlar. Teknesini alan denize çıkıyor, teknesini alan denize çıkıyor. Kahvaltıdan önce kahveyi koyduğumuzda ilk tur gitti. J-Botlarla gittiler. Vivan Design yarışına gittiler. Şimdi bunlar geldiler. Tekneleri hazırladılar bu seri. Bayağı bir saatten fazla süredir hazırlanıyorlar yukarıda arkamızda. Şimdi de indiler gidiyorlar.
Yukarıdaki Çok güzel, katamaranları değil da mi? hazırlıyorlar. Bir de bunların olimpikleri de var herhalde. Evet. Bak şu olimpik modellerden değil mi? O olimpik tekne. Bak Onlardan bayağı arkadaki geliyor de arkada. fiyakalı yeni Evet. olimpiklerden. Bunlar olimpik serisi herhalde. Özledim be Evican. Yapma, Ya. yapma. Dur. Hem de büyük şehir kenarındayız. Ama gençler güzel bak. Deniz suyu herhalde şu anda 10 derece. Çocuklar denize çıkıyor, yelkene çıkıyor. Ama bunlar tişörtle dolaşıyorlar zaten. Bizim gibi değiller yani. Evet. Bak nasıl girdi yavrum suyun içine. Ah yazık. Biz olsak böbreği bırakmıştık bugün. Siz karıştırma canım. Genç çocuklara bakalım. Ay şimdi de bir geri gelmeye başladılar. Buz gibi su. Hadi yapabilirsiniz. Hadi. Üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesiymiş. Biz yelkenciler yeni bir şehre geldiğimizde alışveriş heyecanıyla donuyoruz ama zannetmeyin ki bu alışveriş öyle ülkeye özel, şehre özel ufak tefek hediyelik malzemeler. Tabii ki bugün de usturmaca ve ip peşindeyiz. Evet, şimdi halat almaya giderken, halat ve usturmaca almaya giderken şehrin farklı bir bölümünde hiç görmediğimiz yerleri görüyoruz. Burası pek turistik bir bölüm değil. Bu halatlar bizim için niye önemli? Bu halatlar... Peki sen Türkiye'den niye halat almadan geldin kaptan? Ne taşıyacağım o Anlat kadar bunu yol, o bana. kadar halatı ya güvertede. Ne kadar halattan bahsediyoruz? 4 tane 100 metre minimum bulundurulması gereken halat. Çünkü koylar çok derin. Derin olmayan yerlerde de birçok yerde kelt dediğimiz yüksek, iri yapraklı yosunlar var. Çapa bazen dibi bulamıyor keltlerden. Bazen de keltlere acayip şekilde dolanıyor. Dolayısıyla çapayı sadece tekneyi emniyete bağlayıncaya kadar kısa bir süre kullanıyorsun. Ve daha sonra işte tekneyi dört tarafından 100'er metrelik halatlarla yerine göre, rüzgar durumuna göre bağlamak gerekiyor. Caleta dediğimiz Patagonya'nın koylarında. Dolayısıyla... Hola. Muy bueno. Sailing İstanbul. Follow YouTube. Zaman zaman koylarda 4-5 metre bulacak yahgitlerimiz olacak karşımızda. Pilot kitaplarından okuduğum üzere gitmiş gibi, görmüş gibi anlatmayayım. Çok okudu ki o yüzden böyle aşinayız Çok artık. biliriz biz. Çok okuduk, çok biliriz. Ukalalık olmasın. Dolayısıyla bol halattan kimseye zarar gelmez. Gel gelelim. Türkiye'den oraya da o kadar halat taşınmaz. Evet, velhasıl biz haritadan baktık. Daha yakında marin malzemeler satan bir yer olabileceğini düşünmüştük marinaların etrafı. Daha yakında bazı malzemeler satan yerler olabilir ama dün Martin gelince dedi ki size en yakın yer burası dedi. Sağ olsun Martin hemen aradı. Elinizde halat var mı? Ne kadar? Usturmaca ne kadar? Şu ne kadar? Bu ne kadar dedi. Bize de fiyatlar makul geldi. Biz bu alışverişi her şehirde tekrarladığımız için artık dünya halat piyasasına hakimiz. Bize fiyatlar makul geldi. Makul Sonra geldiği geldik. için gidip bakalım dedik. Bir halatı da bir dokunalım, bir elleyelim. Verdiğimiz paraya değecek mi? Yok canım, çok bir şey vermiyoruz. 200 metre halata $130 fiyat istiyorlar. Yani Türkiye'den ucuz gibi gözüküyor ya, göreceğiz tabii. Bu da Arjantin pesosu bazında akaryakıt fiyatları. Normal dizel ve sanırım V-Power Euro dizelin karşılığı arasında bir %10'luk fiyat farkı var. Peso. Yola çıkacağımız için bugün tabii ki mazot işini de halletmemiz lazım. Bir mazot eksiğimiz var. En azından Mar del Plata'ya tekneyi full time mazotla götürecek kadar stok tutmak istiyoruz. Bu alışverişi yapacağız. Taksiyle geri döneceğiz. Taksiye bidonları yükleyeceğiz ve mazot alıp geri geleceğiz. Böyle bir planımız var. 4 tane boş bidonu hazır bıraktık teknenin havuzluğuna. Dün yediğimiz pizzaları eritelim diye yürüyerek geldik ama şehrin de çok acayip bir yerine geldik. Her tarafta tırlar. Belki de Arjantin'de yürürken ilk defa böyle bir içim titredi.
Yasak diyor. Oh, dilimiz de dışarıda zaten yorgunluktan. 1,5 saattir yürüyoruz. Bence sıçtık diyorum yani. 180 metrede yolumuz var. Öyle bir yerlere geldik ki. Yani köpek kovalasa kaçacak yer yok. Evet. Köpek şanslı bir şey olur burada. Downtown Buenos Aires. Isırılsak razıyız yani. Aa, gördüm bak, orada bir giriş var. İyice kaybolalım diye. Orada bir çıkış var aslında. Orada bir alt geçit var ama oraya girecek delikanlı lazım. Hayır, bir de o girdik yerin karşıya nasıl geçeceğiz? Alt geçidin altında da yol vardır. Buradalık. Burada kağıtçıların yeri. Aa, ne güzel yapmışlar. Sorsana bak. Soralım mı? Soralım. Geçtik. Yani yanlış gelmişiz. Buradan geçiş yokmuş. Yolun sonuna gidip yolun sonundan caddenin karşısına geçmemiz gerekiyormuş. Neyse, amca bize anlattı. Ama amca iyiydi. Amca içimize su serpti. Burada başımıza bir şey gelmez hissi verdi. Bir Ne? daha ne zaman geleceğiz Buenos Aires'te buraya? Kağıt toplayıcıların merkezi. Tadını çıkaralım, bak şurada kafe var. Senin Kapaverde gibi olmasın? Şaka gibi. Ha? Tabildot gibi bir yer. Hayır, büfe var Baksana, içeride. içeride İşte kocaman kahve şey var. var. Hamburger Let's go, var, fire tost var. Sor bakalım. Biz de şeyden geliyoruz de. Az şekerli mi, sade mi içersiniz diye soruyormuş bir de. Adam diyecek ki Süvari kahve. siz nasıl gördünüz böyle? Buenos. Hola, buena. Evet, dedim Kafe? sana. ¿Tienes café? Oh, Oo, perfecto. bueno. Adam yokluğun yerde cennet yaratmış. Ah, ya soğuk. Çok soğuk. Arjantin altyapısı burada yetişiyor. Kahve mavi değişti. Şaka Ortama ya. Allah'tan çabuk adapte oluyoruz yani. Aynen. Tiplere bak ya. Tipi taşlar sizi. Buradan da çıktık ya bu şartlar altında. Cennetimizi yaratıp Evet, tek parça ulaştık. Costanera 1. Yemeğe bas ya. Bas. Yanlış halat kokuyor burası. Birileri halat almış. Otelere bak. Ah canım ya, sana göre motor yok burada. Yoksa alırdın. Var canım burada işte 5 Oo. Banas. Bizim aslında şuna ihtiyacımız var. Daha ucuz olana ihtiyacımız var. Onu sor bakalım. 12'lik, 14. Is it floating? No. No. This one. Floating. Yes. This one? No. Yes, it is the problem. 20'lik vardı floating dediği. O hangisiymiş? Ama bu floating değilmiş. Bu 20'lik. Sorduk ya. Olsun, olur öyle. Anlaşamamışlar bir şekilde. This rope should be floating, depending of material and the weight. Is it possible cutting some things and checking on the baggage? Yes. Yes. I would like to do that. Test etmeden almıyoruz. Bekle. Bayağı yüzüyor abi. Yes. Hı? Evet. Şimdi iyice batırmaya çalışıyorum. Burada kolum çalışmıyor. Well, that. Yes. Havası çıksın diye. It's floating. Okay. Exactly. Yes. Point. Think about yacht life is how easy. Okay. Perfect. Size this. Hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmadı. Yani bize dün verdikleri fiyatların 3 katından fazlasını verdiler bugün. 10 katı, 10 katı. 10 katı mı? 10 katı değil. Ve yüzer dedikleri halat da yüzmüyormuş. Başka bir halat bulduk, testini yaptık, yüzdürdük ama o da olmaması gerektiği kadar pahalı. Şu an şöyle bir planımız var. Yorgunuz ve açız. Bir yere gideceğiz, oturacağız. Martin'i aradık, rica ettik. Ne rica ettik Can Kaptanım? Mar del Plata da şimdi oradaki satıcıları ulaşmaya çalışacak. Eğer orada halat var mı yok mu? Çünkü eğer orada da bulamazsak
tekrar araba kiralayıp buraya gelmemiz lazım. Hiç olmazsa buradan bir kısmını alır yolumuza bakabiliriz. Eğer orada yoksa yani var olduğunu biliyorsak da keyifle gideriz oraya. Buradan başka bir yerde yok. Böyle yani. Martin'den haber bekleyeceğiz. Ona göre diğer usturmacaları da bu sefer Mar del Plata'da bulamıyoruz. Olmadı işte usturmacaları ve bidonları alıp tekneye geçeceğiz. Eğer orada da bulamıyorsak ya da yine çok yüksek fiyatlarla İlla ki buluruz. bulabiliyorsak. Dünyanın sonu değil. Zaten biz dünyanın sonuna gitmiyor muyuz? Fin del Mundo. Los Estados Adası. Gençler acıkınca çok kötü esprilere bağlıyorlar. Ekibinle gurur duydun mu nasıl çözdü olayı? Evet ya, nereden nereye motosikletçileri buldunuz, bağladınız? İnsan biriktirmek bizim işimiz. Ha? Bizim işimiz insan biriktirmek. Motosikletçiler olarak ha? Sen anlat Başak, yandaki masayı bir anda nasıl bağladı? Ömer bağladı, Başak. Ömer dedi, ben bunlar bağladım motosikletçiler ya. dedi, tamam mı? Bak dedi, BMW'ciler dedi. Sen Kapat de, kapat kamerayı. ne kapat, ne kapat. kamerayı. Gel buraya, gel konuşuyoruz işte şurada, ne güzel. Ve sonuçta sen tamamlayıcı unsur olarak girdin topa. Ben sadece uzaktan seyrettim olanı biten ama Mar del Plata'da adamlara halat buldurmak, halatın olduğunu teyit etmek, üstüne fiyatını aldırmak filan. Üstüne de kahveye bekliyorlar şimdi bizi buradan çıkınca. Galiba başarılıyız insan ilişkilerinde arkadaşlar. Evet. Ekip bu arada yemeğe dikkat etme olayını abarttı. Salata yiyorlar. 5 kilo almışım 15 günde. Ama bir yakışıklılık geldi kilo alınca sana. Bilmiyorum, onu şeylerim bilir, takipçilerim bilir. Yakışıklı mıyım? Bidonlarımız oldu. Son durumda BMW'cilere burada başka bir marin dükkanı daha arattık. Orada da halat olmadığını öğrenince sadece bidon ve usturmaca almak için taksiye binip oraya gitmenin bir anlamı olmadığına karar Burada, verdik. okey. Halat işini de Mar del Plata'da halledeceğiz. Onun için bu kadar yürümüşken geldik, alacağımız malzemeyi aldık. Şimdi bir taksiye bineceğiz ve marinaya gideceğiz. Bu bidonların dolması lazım. Dizilmeye bak arkada üçlü. Amca dedi ki öne oturmak yok. Bu amca bize benzinciye götürüp şey de aldırmaz, dizel de aldırmaz kesin. Şansımızı deneyeceğiz ama hiç şansımız yok. Gideceğimiz yeri bile bilmiyormuş. Demek ki o kadar düşündüğümüz kadar popüler bir yer değil Yatkıla. Yok be, havaalanı taksisi bu. Belli. Dünyanın her yerinde aynı. Burunlarından kıl aldırmıyorlar. Taksi şoförünü sevmedikleri için aldılar kutularına bidonlarını, tekneye gidiyorlar. Heh. Bekle, şurada 4 bidonumuz daha var, onları getireceğiz. Adam der ki ya paramı ödeyin bilmem ne yapın. Adam öküzün teki yani. Ya adamın IQ'su biraz düşük olabilir Tamam, ama bana ne? Niye? ayrıca beklemeyecekti. Ben adamla 2 dakika konuşsaydım taksiyi içeri sokacaktım zaten. Ya niye sokuyoruz taksiyi? Yapmak istemiyoruz biz o adamla diyoruz. Sen hala Ya taksi seçmek nedir yani? Yapmak istemiyoruz Biraz ne yaz. demek bu bu adamla? adama sor, bak bu adama sor. Gelirken gördüğümüz şey zaten en yakındaki gas station'mış. Tamam, 3 kilometre, 6 kilometre, bir saat. Gerçi bunlar bizim ne kadar yürüdüğümüzü bilmiyorlar ama Bir saat. son durum şöyle, taksiye kesinlikle almazlar çünkü yasak arabada bidon taşıması dediler. Buradan vermiyorlar çünkü hafta sonu çok büyük etkinlik varmış, kendi stoklarını kullanacaklarmış. Diğer bir opsiyon Uber'den araba çağırabilirsiniz, gelecek arabaya sorabilirsiniz dedi ama onun da garantisi yok. değil mi? Dördüncüsü de çek. Ben Uber'e bir sorayım ya. Kaybedeceğim bir şey yok. Tamam. Dur bir dakika bunu çekmem lazım. Özür mü diliyor? Mal var ya, farkında değil yani, o taşırmış. Ya evet, o Başak Ben başının sana neler geleceğini demedim farkında değildi. Biz orada iyi anlaştık, konuşmasak da. Adam hani ilk geldiği andan beri havaalanı taksisi ya, hiçbir şey anlamak istemiyor. Saçları da boyalıydı. Ya gördün mü? İşte böyle dinlemezsen karını başına bunlar gelir. Bebeğim, o adam var ya, bizi götürürdü bidonlarla beraber. Sonra derdik ki siz dizel mi alacaksınız? Dizel alamazsınız, geri getirirdi. Buraya boşuna para vermiş olurduk. Geri getirse gene iyiydi. Uzak yerden dolaştırır götürürdü. Yok orada bırakırdı. Fantazilere bak. Neyse, biz gıcık olduk adama ve bunu yapmak istemedik. Evet. Olsun Okay ya, bu kadar Gerçekten bugüne yani kadar şu- ilk oldu ya. Güney Amerika'ya ayak basmam ilk olarak bunu yaşıyorum ya. Sanchos'lar, Panchos'lar, Hugo'lar, Juan'lar geçti. Ne kadar bu adamın olmadı. Ne Kanımız yapacağız? ısınmadı. Bir tek ben diye bak. Ömer'in de kanı ısınmadı. Ben bu yaşıma rağmen Ömer'in de tabii ki yaşına hürmet ediyorum ve değer veriyorum. Senden Hanginiz büyüğüm. daha büyüksün? Sen benden büyüksün. 2 yaş. Ama o genç tabii aramızda. Onun Başka için açılarla akıllı ve bakıyor. mantıklı bir insan. Hiç İşte böyle adamın tam duygusal arkasında oturuyordu. Hiç adamı yaklaşmıyor görmedin yani. yandan profilden filan. Ha şimdi
Çözdük galiba. Aslında ne? Hiçbir şey çözemedik. Çekecek bile bulamadık. Allah Allah. Ya tamam dedi, ben bir arkadaşıma bakacağım dedi ama bugün kesin olmaz, yarına bakarız dedi. Yarın saat kaça olacak acaba bu iş yani? Ben bisikletle tek tek gidip gelsem. Çok saçma. Gerçekten şey mi oldu, siz Dilaltı birası saati geldi diye mi böyle saçma? Ve bir almadan kayıya geldik değil mi? Var mı hala? İyi. O zaman oldu bu iş. No problem. Viski varsa sorun yoktur. Evet Başak. Köprüden geçeceğiz. Bana gerek yok tatlım, mikrofonun var. Taktık değil mi yere? Bayağı bir online'ız yani. Dün daha doğrusu Marina'da yeterince sosyalleştik. Ortamları attık. Marina kafesine gittik. Kimseyle konuşamadan geri döndük biralarımızı içip. Niye biz neydi? Sahibiyle değil mi? Sahibi neyin sahibi? Selamünaleyküm, aleykümselam Ha muhabbeti tabii ya. Güzelmiş ya insanlar. Bugün Eva Perón'un müzesine gidiyoruz. Eva Perón'un dünya ve Arjantin için önemine dair bir fikrimiz var mı? Gönüllerin sultanı olmuş zamanında kadıncağız. Ya gerçekten paradoks bir durum ya. Diktatörün karısı mı? Yoksa gönüllerin sultanı çok arada kalmış. Cenaze birkaç yer değiştiriyor. Sürgün gibi. En son getiriliyor buraya, kabristana defnediliyor falan. Ne yani, sevenleri kadar nefret edenleri de çok olduğu bir toplum. Aslında bütün toplumlarda böyledir ama. Yani. Neyse, müzikal güzeldi. Ekip yelkenle iyi ama genel kültür biraz zayıf gördüm. Nerede ya? Dur ya. Ne oldu? Ama sen de hiç hazırlık yapmadan röportaja başlıyorsun, böyle olmuyor. Şimdi 1,5 saatlik bir yürüyüş rotamız var. Neden yürüyoruz her yere? Çünkü bu yanaklara bakın. Bu yanaklara bakın. Ne? Hızla kilo aldık. Evet. Kumpası gibi yiyoruz burada. Pom yani. O sensin ya. Bizim kazlıkla bir alakamız yok arkadaşım. Agob'un kazı olan sensin. Biz Agob'uz. Biz yine bizim meşhur caddedeyiz değil mi? Evet. Sonsuz caddede. 1930'larda 40'larda belediye bir karar almış belli ki şehircilik adına. Kocaman bir alanı yıkmış. Ve bu bulvarları yaratmış burada. Nasıl bir şey? İnsanları evlerinden etmek, mahallelerinden etmek. Çok büyük bir hareket. Çok güzel bir hareket gelecek adına. Şehrin içerisinde bir damar açmışlar, bir akış. Bakmak istiyorum. Gel Ömer gel. Bak bu balık mesela ne güzel. Pescada. Hola. Hola amigos. Kalamar da çıkıyormuş, bak soruyordum. Nasıl bunları böyle temizliyorlar? Pahalı ama ha. Bu aydaki gibi. Evet. Gracias. Ha bak, zeytinyağı var. 7.200 litresi. 7.2 dolar. Evet. Ucuz. Türkiye'den aynı para, hatta ucuz oldu. Evet. Türkiye'de 10 dolar geçmiştir. 100 yılın en aç insanları biziz. Gördüğümüz her yemek var denen yere dalıyoruz. Pazara daldık ya, yemek var diye. Araka. Kabuklu, taze. Ha bak, burada da zeytinyağı var. Bak büyük ambalaj da var. Kırmızı mercimek. Bizim Turka. Bebeğim o tarafa geçilmiyor herhalde. Tatlım. O tarafa geçilmiyor herhalde. Kaptırdık. Kız çıktı böyle bir ne yapacağını ne diyeceğini bilemedi yani. Baksana. 2 litre 13 dolar. Gayet iyi yani. Aynen. Hatta 2 litre 8,5. Bak kahve var burada. Kahve alalım istiyorsanız parkta içelim. Müze deyince... Bebeğim, belki de eşyalarını- Böyle dev bir yer hayal etmiştim. Eşyalarını buraya toplamışlardır belki de. Ama sen söylemiştin değil mi, küçük bir yer diye. Yani. İşte Araf'ta kalmak böyle bir şey. Bak 26 Temmuz 1919 diyor. Belki de bu evde doğmuştur. Bilmiyoruz ki. Hola. Bom dia. Ben şok. 33 yaşında öldüğünü bilmiyorum. Yaşlı falan öldü zannediyordum.
aslında Eva Peron'un evsizler için bir iş buluncaya kadar yaşayabilmeleri için yaptıkları bir sığınma eviymiş. Eva Peron Foundation. Anlaşıldı. Ve bu da o zamanki ocak. Hiç böyle bir ocak görmedim hayatımda, ilk defa görüyorum. Gerçekten güzelmiş. Endüstriyel. Aynı anda 4 aşçı çalışır etrafında Evet. bak. Zaten nerede var bunu bir yerde bak burada fotoğrafta gösteriyor. Aynı anda 4 aşçının, aynı anda bir kadın 4 aşçının yapabileceği yemekleri yapabilir. Farkındayız onun. Fizik 4 erkek Biz yiyoruz yemekleri. Sonsuzluğa program. 15 gün sürmüş cenazesi. 3 milyon kişi katılmış. Evet, çok yalın, sade bir müze ama benim içimi kıpır kıpır yaptı. Sizde de var mı kıpır kıpırlık? Bir heyecan yarattı bende yani. Arjantin tarihine dair, onun hayatına dair. Ya bizim Bülent Raşşan Ecevit gibi işte canım. ...1943'te askeri darbe yapmış Peron ve arkadaşları, tamam mı? Ondan sonra Çalışma Bakanı olmuş Peron. 44'te karşı darbe yapmışlar, Peron'u tutuklamışlar. Eva Peron ve arkadaşlarının protestoları sayesinde çıkmış. Ondan sonra evlenmişler kısa süre sonra. 1946'da başbakan olmuş. 1955'te yine bir askeri darbeyle başbakanlıktan indirilmiş. 1973 yılında bir kere daha seçimle başa gelmiş. Düşünsene bak, 20 sene sonra. 1974'te de ölmüş. Adam bizim Alparslan Türkeş gibi bir albaymış. Alparslan Türkeş'in 1960 darbesinde albayların içinde olduğu gibi kolonelmiş, yani albayların içindeymiş. Diktatörmüş adam yani. Ama Eva Peron öyle değilmiş yani. İşçi sendikaları, yardım kuruluşları, fakir halkla uğraşmış. İlaç yardımı, bütün Güney Amerika'ya, Karayiplere yapmış bunu. Başkan yardımcısı olmamış. 22 Ağustos'ta teklif etmişler. 9 gün sonra ben olmayacağım, ben sizin Evitanız olacağım diyor. evitanız olacağım demiş yani. Şu an hayatımda gördüğüm gerçekten en fantastik mezarlıktayım. Hiç böyle bir yer görmedim. Ama çok arada bir yerde video çekiyorum. Çünkü aslında burada video çekmek yasak ama bizim kanala bakmak istediler. Gösterdim, böyle Uruguay'dan buraya geçiş videomuzu gördüler ve dediler ki tamam, hani çok ortalarda dolaşmadan video çekmenize izin veriyoruz. Saygılı olun. Ve aralarda çekin. Eva Peron'un mezarını görünceye kadar da pek bir şeyler çekmemeye çalışın dediler. Ve gerçekten çok güzel. Aile mezarlıkları. Çok inanılmaz bir yer. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Fantastik bir yer. Hani harikalar diyarı. Şu kalabalığa bakılırsa yavaş yavaş Eva Peron'un mezarına doğru geliyorum. Gerçekten inanılmaz. Muhteşem bir yer. Evet, şu an net mezarlığın içinde kayboldum. Bulamıyorum Evita'nın mezarını. Bayağı büyük kayboldum mezarlığın içinde. Açtım. Maps'ten yolumu bulmaya çalışıyorum. Çok büyükmüş. Gerçekten çok büyükmüş. Nihayet kurtuldum. İşte muhteşem de bir kalabalık var. Diğer aile mezarlıklarıyla karşılaştırıldığında çok daha sade. Hiç abartmamıştım.
Güzel olmuş. Çıkışı bulalım bakalım. Arjantinliler de İspanyollar gibi geç yemek yiyorlarmış. Onun için bu mekanda bir tek biz varız ama bir kere mekanda zaten maç olması buranın bayağı lokal bir restoran olduğunu gösteriyor. Önden yavaş yavaş içecek bir şeyler söyleriz, bir dinleniriz. Evet, dinlenmekte fayda var. Evet. 10 kilometre, kaç? Hemen- 15 kilometre yürümüşüzdür. En az, daha bile fazla yürümüş olabiliriz. Yani böyle birden yemeğe boğulup hızlı hızlı yemek yiyip gitmeyin bu güzel yere Tamam, gelmişken kesinlikle. Türk usulü. Umarım. Tamam mı gençler? Tamam, orada bayağı barbunya var. Nasıl mutlu olduk. Şimdi biz bu barbunyayı gördük ya, coştuk hayatta. Büyük mutluluk içerisindeyiz. Güzel ekmek ve ekmekler. Ekmek sıcak değil. Olacak şey değil. Çakıştıramadım. Kaptanım da söylemiş. Kaptanım rejime. Yeşil salata. Hiç yemiyor. Yalnız öyle kurtulamazsın öyle. Benim salatam, benim balığım yaptın ama şu an. Evet, salatayı paylaşacağız. Salatanın içinde bir şey yok mu? Bu işte roka ve parmesan. Burada seni bekliyor şey. Yo tamam. O pilav ha, pirinçle nereye kadar ya? Deniz mahsullerini yiyeceğim. Alırız. Teşekkür ederim. Buyurun. Başak. Ucunda olur mu? Gel. Hayır. İstemiyorum. Mezgit. Mezgit değil mi? Evet, mezgit. Bayağı bildiğin mezgit. Yo bayağı mezgit tadı var yani. Hadi ya. Mezgite benziyor Ben değil mezgitim. yani. Resmen mezgit.